Marifetler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz çok iyisinizdir. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz iki şişle örülen, yapımı bir o kadar kolay, bir günde örebileceğiniz ve ayakta da harika duran bir bot patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel oldu. Şu boğaz kısmını dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Ben böyle yaptım. Bu şekilde bu uzunluk bana yeterli geldiği için burada bıraktım. Patiğim 36, 37 ve 38 ayak numaralarına kadar olur. Diğer ayak numaraları için videonun içinde sizlere bilgi vereceğim. Sadece ilmek sayılarında ve sıra sayılarında artış yapmamız yeterli olacaktır. Tüm ayak numaralarına uygulaması gerçekten çok kolay bir model. Böyle şu kısımlarında da bakın Selanik örgü modelini kullandım. İki renk ip kullandım. Mavi ve böyle beyaz renk kullandım. 3 mm misinalı şişle ördüm. Normal şişle de örebilirsiniz. 3 mm olan her türlü şişle bu bot patiğimizi örebilirsiniz. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Bu arada kullandığımız malzemeler arasında bir adet iğnemiz ve makasımız da mevcut. Şimdi ilmek atarak başlıyoruz. Patiğimize, bot patiğimize parmak uç kısmından başlıyoruz. Şöyle sizlere patiğimizi göstereyim. Bakın şu kısmından başlayarak böyle yukarıya doğru örerek ilerleyeceğiz. Toplamda 22 ilmek atarak başlayacağız. Ben ipimi boynuma atarak örüyorum. İlmeklerimi bu şekilde atıyorum. Sizler nasıl örüyorsanız ve nasıl ilmek atıyorsanız o şekilde başlayabilirsiniz. 22 tane ilmeğimi şişime attım. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerlerini ters olarak örüyorum. Bu şekilde son bir ilmek kalana kadar örelim. Son ilmeğimize geldim. Onu her zaman düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden alıp son ilmeğimizi düz örüyoruz ve kenarlarımız daha düzgün ortaya çıkmış oluyor. Örgümüzün arka yüzünü bitirdik. Şimdi örgümüzün ön yüzüne geçelim. Bakın burası örgümüzün ön yüzü. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Diğerlerini ters olarak örelim. Son ilmeğe geldiğimizde son ilmeğimizi düz olarak örelim. Şimdi bir diş haroşa sırasını örmüş olduk. Örgünün arka yüzüne geçelim. Yine ilk ilmeği örmeden alalım. Diğer ilmekleri ters olarak örelim. Son ilmeğe geldiğimizde son ilmeği düz olarak örelim. Evet, şimdi bir diş haroşa sırası örmüş olduk. Örgünün ön yüzündeyiz ve şimdi artmalarımıza başlayacağız. Artmalarımızı nasıl yapıyoruz? İlk ilmeği örmeden aldım. Bakın ikinciyi ters olarak ördüm ve bir ilmek bu şekilde artma yaptım. Deliksiz artma yapıyoruz. Sonrasında ters olarak örmeye devam ediyorum. Son 2 ilmek kalana kadar. Ters olarak örelim. 2 ilmeğimiz kaldı. Bakın bu şekilde. Şimdi bu 2 ilmeği örmeden şöyle bir artma daha yaptık. Ve bu 2 ilmeğimizi örmüş olduk. Şimdi bu sırada bir başta bir sonda ilmek arttırdık. 2 ilmek arttırdık. Örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzünde ilmeklerin tamamını artma yaptığımız ilmekler de dahil ters olarak örelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğerini ters ördüm. 2 ilmeğim burada şişimde. Bir ilmek arttırdım. Tekrar son 2 ilmek kalana kadar ters olarak örelim. 2 ilmeğim kaldı. Onları örmeden bir ilmek daha arttırdım ve son 2 ilmeğimi ördüm. Yine örgümüzün ön yüzünde bir başta bir sonda ilmek arttırmış olduk. Örgünün arka yüzüne geçtiğimizde hiç artma eksiltme yok. İlmeklerin tamamını ters olarak öreceğiz. Ön yüze geçtiğimizde 2 ilmeği örüp bir arttıracağız. 2 ilmek kala bir arttırıp 2 ilmeği öreceğiz. Bu şekilde her ön sırada 2 ilmek arttırmış olacağız. Böyle arttıra arttıra örgümüz genişleyerek gidecek. En son
68 ilmek olana kadar bu şekilde arttırmaya devam edelim. Evet, bakın bu şekilde sıraları tamamladım ben. İlmek sayım 68 tane olana kadar artmaları yapmaya devam ettim. Örgünün her ön yüzünde bir buradan bir bu taraftan artma yaptım. Toplam kaç sıra örmüş olduk? En baştan sayalım. Şuradan ilk haroşa sırasından saydığımızda toplam 24 diş haroşa sırası örmüş olduk. Burada 24 diş haroşa sırası var. Şimdi daha büyük ayak numaraları için ya da eli çok sıkı olanlar için ilmek sayısını 70, 72, 74'e kadar çıkartabilirsiniz. Şimdi burada yine örgümün ön yüzündeyim şu an. Bu 24. diş haroşa sırasından şöyle bir işaret koyacağım ben. Çünkü buradan sonra hiç artma eksiltme yapmadan toplam 10 diş haroşa sırası öreceğiz. 68 tane ilmeğimizle buradan sonra toplam 10 diş haroşa sırası örelim. Örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ilmekleri ters olarak örelim. Hiç artma eksiltme yapmayacağız artık. Toplam 10 diş haroşa sırası 68 tane ilmeğimizle örelim. Evet, bakın bu şekilde sıralarımı tamamladım. 68 tane ilmeğimle 10 diş haroşa sırası ördüm. Hiç artma eksiltme yapmadım. Aynı ilmeklerle devam ettim. Şu an örgümün ön yüzündeyim. Buraya kırmızı renkli ipimle işaret koymuştum. Ondan sonra sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 diş haroşa sırasını tamamladık. Şimdi buradan sonra tekrar işaret de koyabilirsiniz. Koymasanız da olur. Çünkü ilmek hesabına göre yapacağız. Daha büyük ayak numaraları ya da küçük ayak numaraları için yapanlar burada 2 sıra eksik ya da 2 sıra fazla da örebilirler. Şimdi ilmek eksiltmeye başlayacağız. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeği örmeden alalım. Diğer iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örelim. Bunu başta yaptık. Sonrasında tek tek örüyoruz. İlmeklerimizi tek tek ters olarak örelim. Son 3 ilmek kalana kadar tek tek örmeye devam edelim. Son 3 ilmek kala bakın burada bıraktım. Şimdi bu iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak ördüm. Burada da bir ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi en son ilmeği de düz olarak ördüm. Örgümüzün ön yüzünde bakın ilk ilmeği örmeden aldık. Buradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters ördük. Buradan baştan bir ilmek eksilttik. Sonra tek tek örerek ilmeklerimizi son 3 ilmek kalaya kadar geldik. Son 3 ilmek kala 2 ilmeğin ikisini birlikte ters ördük. Burada da bir ilmek eksilttik. Sonra son ilmeği düz olarak ördük. Yani örgümüzün başında ve sonunda birer ilmek eksilterek 2 ilmek eksiltmiş olduk. 68 olan ilmek sayımızı 66'ya düşürdük. Bunu örgünün her ön yüzünde yapacağız. Şimdi örgünün arka yüzünde ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgünün ön yüzüne geçelim. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Şimdi burada yine ilk ilmeği örmeden alıp diğer sıradaki iki ilmeğin ikisini birlikte ters olarak örüyorum. Sonrasında ilmekleri tek tek örmeye devam ediyorum. En sonda 3 ilmek kalana kadar böyle devam edeceğiz. En sonda 3 ilmek kaldığında 2 ilmeğin ikisini birlikte ters öreceğiz. En son ilmeği de düz olarak öreceğiz. Bir ilmek başta, bir ilmek sonda eksiltmiş olacağız. Örgünün arka yüzünde hiç eksiltme artma yok. Aynı ilmeklerin hepsini ters olarak öreceğiz. Eksiltmelerimiz örgümüzün ön yüzünde olacak. Bu şekilde her ön yüzde bir başta bir sonda ilmek eksilterek ilerleyelim. Toplam 48 ilmek kalana kadar bu şekilde devam edelim. Evet, ilmek sayımı 48'e düşürdüm. 48 tane ilmeğim var şu an elimde. Buradan sonra 2 diş haroşa sırası örelim. 48 tane ilmeğimizde hiç artma eksiltme yapmadan ilmekleri örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde ters olarak örelim. Ve 48 adet ilmeğimizle böyle 2 diş haroşa sırası örelim. Evet, 2 diş haroşa sırası daha ördüm 48 ilmeğimle. Şimdi
baştan itibaren saydığımızda burada 46 diş haroşa sırası örmüş olduk. Tam baştan itibaren yukarıya doğru saydığımızda 46 diş haroşa sırası örmüş olduk. Bakın haroşa örgü olduğu için böyle istediğimiz kadar esneyebilen bir örgü. Dediğim gibi sizin eliniz sıkı, ayak numaranız büyük ise siz yine ilmek sayısını ve sıra sayılarını fazlalaştırarak örün. Şimdi buradan sonra artık şuradaki Selanik örgü modelimize başlayacağız. Bakın artık ilmeklerimizde hiç artma eksiltme yok. 48 ilmeğimizle devam edeceğiz. Şimdi burada Selanik örgü modelimize nasıl başlıyoruz onu birlikte yapalım. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir diğerini ters ördüm. Bir diğerini düz örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bakın bu şekilde sırayı tamamlayalım. Örgünün arka yüzüne geçtim. Ön yüzünü tamamladım. Şimdi burada yine ilk ilmeği örmeden alalım. Sıradaki ters olarak örelim. Sıradaki ilmeğim düz. Onu böyle ilmeğin içine batarak düz değil, dibine batıyorum bakın. Şuraya dip kısmına batıyorum. Düz olarak örüyorum ve ilmeği bırakıyorum. Tersi ters örelim. Düz ilmeğim bakın burada. Düz ilmeğim içinden değil, dibinden batarak düz örelim. İlmeği serbest bırakalım. Ters ilmeği ters, düz ilmeği şöyle dipten batarak düz örelim. Tersi ters örelim. Düz ilmeğimizi ilmeğin dibine batarak düz örelim. Bu şekilde tersleri ters, düz ilmekleri ise ilmeklerin dibine batarak düz olarak örelim. Sırayı tamamlayalım. Örgümün ön yüzüne geçtim. Bakın düz ilmekler zaten ortaya çıkmış oldular. Tersler bir geride. Burada da yine örgünün ön yüzünde de aynı şekil yapacağız. İlmekleri göründüğü gibi öreceğiz. İlk ilmeği örmeden aldım. Tersi ters ördüm. Düzü de ilmeğin içine değil, bakın dibine batıyorum. Bir alt kısma batarak düz ördüm. İlmeği serbest bıraktım. Tersi ters ördüm. Düz ilmeğin bakın şurada dibine. Şöyle dibinde delikli bir kısım var. Şurası. Buraya batarak düz öreceğiz. Tersi ters, düzleri dibine batarak düz örelim. Bu şekilde ilmekleri örgünün arka yüzünde ve ön yüzünde aynı şekilde öreceğiz. Tersleri ters, düzleri dibine batarak düz öreceğiz. Bu şekilde bakın. İlerleyelim. Sonrasında size sıra sayısı vereceğim. Bakın şu düz görünen kısımları sayacağız. Bu şekilde. Böyle ilerleyerek örmeye devam edelim. Evet, şu an örgümün ön yüzündeyim. Bakın şu kısımlarını sayıyorum. Bakın 1 2 3 4 5. Şimdi diğer renge geçerken de 6.'yı oluşturmuş olacağız. Şu şekilde göstereyim. Bakın 1 2 3 4 5 6. Ters yüzünden örerken de o kısmı oluşturmuş olacağız. Bu sıra sayıları size kalmış. Burayı 4 de yapabilirsiniz, 5 de yapabilirsiniz. Örgünün ön yüzündeydim. Renk geçişi yapacağım için örgünün arka yüzüne geçiyorum. Burada beyaz rengimi bağlıyorum. Şöyle. Örgümün arka yüzündeyim. Beyaz rengime geçtim. İlk ilmeği renk geçişlerinde örelim. Diğerlerini de ters olarak örüyoruz. Yani tüm ilmekleri ters olarak öreceğiz. Ve renk geçişini sağlamış olacağız. Evet, örgümün ön yüzüne geçtim. Yine ilk ilmeğimi örmeden aldım ve diğerlerini düz olarak öreceğim. Böyle sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz olarak örelim. Örgünün ön yüzünde ilmekleri düz, arka yüzünde ters öreceğiz. Ve şu şekilde düz sıramızı oluşturacağız. Bakın arka yüzde görünen ilmekler ters, ön yüzünde düz öreceğiz. Bu şekilde sıraları tamamlayalım. Kaç sıra ördüğümüzü sizlere sonrasında sayacağım.
örgünün ön yüzünde ilmekleri düz, arka yüzünde ters örelim. Evet, düz sıralarımı da tamamladım. Şöyle örgümün ön yüzünden bakın şu diş kısımlarını sizlere göstereceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi 6. sırayı öreceğiz. Örgünün ters yüzündeyken 6. sıra oluşacak. Şöyle göstereyim. Ön yüzünden saydığımızda 1, 2, 3, 4, 5 tane diş şeklinde görmüş olacağız. Şimdi örgünün arka yüzüne geçiyorum ve rengimi değiştireceğim. Mavi rengime geçeceğim burada. Ve yine mavi rengimle Selanik örgü modeline devam edeceğiz. İlk başta kurduğumuz şekilde. İlk ilmeği yine örelim. Sonrasında ilmeklerin tamamını böyle ters olarak örelim. Sırayı tamamlayalım ve rengimizi değiştirelim. Evet, şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Yine aynı şekilde burada nasıl yaptıysam aynısını yapıyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğerini ters örüyorum. Sonrasında düz, ters, düz, ters, bir düz, bir ters olarak, evet, bir düz bir ters olarak tamamladım. Şimdi yine arka yüzünde örgümüzün ilmekleri bakın ters görünüyor, ters örüyorum. Düz görünenleri normal düz olarak örmüyorum, dibine batarak düz örüyorum. Tersleri ters, düzleri bakın şöyle dibine batarak düz örüyorum. Selanik örgü modeline başlamış olduk. Bu şekilde örgünün ön yüzünde ve arka yüzünde yine tersleri ters, düzleri bir alttan batarak düz örelim ve şu şekilde ilerleyelim. Sonra yine böyle sıraları tamamlayalım. Tamamladıktan sonra beyaz rengimize geçelim. Yine sıraları tamamlayıp mavi rengimize geçelim. Ben artık burada bıraktım. 1, 2, 3 defa Selanik örgü modelini yaptım. Sizler daha da uzatabilirsiniz. En son sırayı da tamamladıktan sonra ilmeklerimizi birlikte kesip patiğimizi bitirip dikelim. Evet, sıralarımı tamamladım. Dilerseniz siz bundan sonra bir beyaz renkle bir mavi renkle daha da böyle uzatabilirsiniz. Ne kadar uzun olmasını istiyorsanız bu kısmının. Şimdi aynı şekilde yine sıralarımı tamamladım ve örgünün arka yüzüne geçiyorum. Arka yüzüne geçtiğimde ilmeklerimi kapatarak patiğimin örgüsünü bitireceğim. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. İlmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. 2 ilmeğin ikisini birlikte ters örüyorum. Kalan ilmeği diğer şişe alıyorum. Bu şekilde ilmeklerin tamamına aynı işlemi uygulayalım. Evet, ilmeklerin tamamına aynı işlemi uyguladım. Bir ilmeğim kaldı. Şimdi şöyle ipimi biraz uzun keseceğim ben burada. Dikmek için kullanacağım. Bu ilmeğimizi de şöyle çekelim. Böyle çekelim. Sonrasında buradan şöyle sıkıştıralım. Ve örgümüzü bitirmiş olduk patiğimizi. Bu başlangıç yerimizdeki şu kırmızı ipimizi de artık çıkarabiliriz. Bakın şu şekilde patiğimizi tamamlamış olduk. Şimdi ben iğneme ipimi geçireceğim. Şöyle patiğimi tersinden dikmeye başlayacağım. Evet, şimdi dikmeye başlayalım. Tersinden dikiyoruz patiğimizi. Şimdi şöyle ilmeklerin iç taraflarından alarak dikmeye başlayalım. Böyle ipimiz uzun olduğu için böyle düğümlenebilir. Böyle şöyle dikerek şu kısma kadar gelelim. Evet, dikimini tamamladım. Tersten görünüşü bu şekilde olacak. Şimdi şöyle düz tarafını çevirelim patiğimizin. Bakın bu şekilde. Şurası topuk kısmı, parmak uç kısmı
Ve burası da bilek kısmı olacak. Ayağı giydiğinde gerçekten çok güzel duruyor. Şimdi bu ördüğümü de ben diğer ayağıma giydireyim. Siz bu patiğimize bakarken. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok kullanışlı, yumuşacık bir çorap patik, bot patik elde etmiş olacaksınız. Bunu da manken ayağımıza giydirdim. Bakın şöyle. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beni ilk defa bu videomda tanıyanlar, ilk defa bu videomu izleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.